Merhaba arkadaşlar, Berlix'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Oğuzhan. Oğuzhan bir doktor ve yaklaşık 3 yıldır Almanya'da yaşıyor. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Bize kısaca bir kendinden bahseder misin? Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim ikinize de. Mutfaktaki çalışanlara da selamlar. Oğuzhan ben. 3 yıl kadar önce buraya taşındım. Öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. 2 yıl kadar orada çalıştım. Ankara'dan mezun olduktan sonra geçtiğimiz 3 yıldır da işte Berlin'de, Almanya'da bir hayat kurmaya çalışıyorum diyeyim. Berlin'e 6 ay kadar önce taşındım. Öncesinde Brandenburg eyaletinde işte Berlin'in kuzeyinde buraya 60-70 kilometre mesafede bir yerdeydim. İşte orada bir sisteme girdim. Birazcık dili ilerlettim. Son 6 aydır da biraz daha şehir merkezine doğru kıyın kıyın taşındım diyebilirim. Şöyle başlayalım istersen. Türkiye ayağından başlayalım işin. Seni orada rahatsız eden neler vardı da buraya gelme isteği doğdu? Ya şöyle benim buraya gelme isteğim çalışma hayatına girmeden önce zaten vardı. Fakültenin son 3 senesi işte pratik eğitim, hastane içerisinde birebir çalıştığım bir dönem öğrenci olarak ve Ankara Üniversitesi'nden mezunum. Hiç unutmuyorum stajın ilk günü işte stajyer öğrenciliğimin, stajyer doktorluğumun ilk günü serviste toplanacağız. İnanılmaz bir kaos var etrafta. Hastalar, hasta yakınları, maalesef işte tatsız olaylar görüyorsun, duyuyorsun hastane içerisinde ve ilk günümden böyle bir şey yaşamıştım. Bunu düşündüğümde ya ben yaptığım işi aslında çok seviyorum ama ben bu işi şu an Türkiye'nin başkentinde inanılmaz büyük bir hastanede çok güzel koşullarda yaparken dahi bu zorlukları, bu problemleri ben burada görüyorsam ki bunlar beni soğutan şeyler muhtemelen. Bu problemler muhtemelen Türkiye'nin birçok yerinde farklı boyutlarda ve büyük çoğunlukla daha kötü durumda, daha sıkıntılı durumlarda diyebilirim. Bunu gördükten sonra birazcık bir araştırdım. Hiç Almanya aslında benim hiç aklımda yoktu. Almanca yani lisede Türkiye'de Almanca eğitimi ne kadar veriliyorsa o kadar diyebileceğim kadar bir Almancam vardı. Özellikle doktorların özelinde. Tam olarak burada olup da Türkiye'de olmayan ya da farklı olan şeyler neler? Bu doktorlar gidiyor, sağlık çalışanları ülkeyi terk ediyor muhabbetinin çok yoğun gündemde olduğu dönemde işte sosyal medyada gördüğüm en popüler sebep diyeyim yorumlar kullanıcılar arasında işte maddi sebeplerdi insanların düşündüğü o dönem. Benim için bu kesinlikle ilk 5'te değil. Maddiyat hepimiz için önemli. Hiç kimse hayır için mesleğini icra etmiyor. Bir noktada kendi hayatını idame ettirmen gerek. Hayallerini gerçekleştirmelisin. Hobilerine, sevdiklerine zaman ayırması. Bunların hepsi bir noktada maddiyata dayanıyor zaten. Ama sırf para için buraya geliyorum diyen ben şu ana kadar kimseye de tanışmadım bu 3 yıl içerisinde. Genel olarak mesleğin değerinin yıllar içerisinde maalesef kaybolması. Bunun politik birçok sebebi var. Sen de biliyorsun zaten. Mesleğin değerinin kaybolması, sağlık çalışanlarına duyulan saygının, sevginin, güvenin kaybolması ve maalesef bu insanların da çalışanların da bazı kişiler tarafından topluma yem edilmesi diyeceğim artık. Ne kadar tabiri caizse bilmiyorum, doğru olur mu bilmiyorum ama biz bunu çok hissettik. Hastanede, şurada, burada. Hani kapıya dayanıp benim vergimle maaş alıyorsun, bana bakacaksın, aç kapıyı deyip içerideki hastanın muayenesini bölmeye çalışanlar, ortalığı kaldıranlar, üstümüze yürüyenler, silah çekenler, bıçak çekenler. Yani hiç kimse çalışırken can güvenliğini düşünerek çalışmamalı. Ben bu işi yapıyorum ama ben güvende miyim diye düşünerek sen o günü geçiriyorsan sen zaten yaptığın işe odaklanamıyorsun ve senin aldığın kararlar günün sonunda birçok şeye etkiliyor. Yani mesleğini hakkıyla yapan her insana saygım sonsuz. Fakat her mesleğin kendi doğası gereğin bazı riskleri ve bazı zorlukları var. Benim mesleğim içinse bu senin aldığın bir kararın bir insanın hayatını etkilemesi. Bu kadar net. Sadece o insanı değil, o insanın akrabaları, sevenleri, dostları herkese etkileyen bir karar aslında senin verdiğin bir karar. Ve sen bu kararları işte şiddet gölgesi altında, şiddet korkusu gölgesi altında başıma bir şey gelir mi? Hastaneden çıktığımda birisi bana saldırır mı? Bunlar yaşandığı için söyleyebiliyorum maalesef. Bu baskı altında alıyorsan sen bu kararları ben burada bir sorun görüyorum. Burada bence tamamen hani senin dediğin şeyde şu an ekleme yapmak gerekirse bence en büyük sorun adalet. Zaten sorun adaletin olmadığı yerde insanların kendi adaletini tesis etmeye çabalaması. Yani senin kapına dayanan insan kendince kendi adaletini sağlamaya çalışıyor. Ama bunun önünde hiçbir
engel yok. Hiçbir karşıt bir güç yok. Sana destek olan, orada çalışanı koruyan, kollayan maalesef yok. Ki yakın zamanlarda da bir haberde görmüştüm yani. Yanlış doğrudur bilmiyorum ama rakamda tahmini şu an aklımda kaldığı kadarıyla. Bir tane adam ambulansa 70. kez saldırdığı için gözaltına alınmış. Şimdi bu adam 69 kere dışarıya çıkmış zaten. Yani rakam şu an biraz hayal, farzı misal söylüyorum ama bu insan zaten paçayı kurtarmış. Şimdi bu adamın 70. yapmaması için onun kafasında bir engel yok. 70. defa bu kişi birine zarar verebilir ki verdi. Birinin hayatına da mal olabilirdi. Ve bu insanın kafasında 70. defa bir ambulansa saldırmasının yanlış olduğunu pekiştiren hiçbir şey yok. Yani bilmiyorum, bu insan şu an davası devam ediyordur muhtemelen. Bir ceza aldı mı, başına bir şey geldi mi hiç bilmiyorum. Ama tek bir olay dahi baktığında birçok şeyi anlatıyor zaten. Yani 70 defa bir insan ambulansa saldırıp hala dışarıdaysa 71. defayı yapıyorsa bu insan suçludur ama bence bu insandan çok sisteme de suçludur. suçlu olduğunu düşünüyorum ben de. Şimdi özellikle mühendisler ve doktorlar için burada bir diplomanın çeviri süreci, bir tanınma süreci var. Meşakkatli bir süreç diyebiliyorum. Bu süreci bize biraz kısaca bir anlatır mısın? Yani başvurdun, işte diplomanı ne zaman çevirttin, çalıştın. Hani bu bütün, yani işe alındın ve normal buradaki herhangi bir Alman gibi işe başlama sürecine kadar ki o süreç nasıldı? Ya öncelikle başvuru şartlarının başında bir dil sertifikası gerekiyor. Başlangıç için B2. B2 dil belgesini aldıktan sonra, bu arada başlayacak böyle bir şey niyeti olan herkes önce dili öğrenmeleri gerektiğini söylüyorum ben de. Çünkü B2 almak demek okuduğunu da anlayabilmek demek. Senin burada bir resmi daireden aldığın maili okuyup anlayabilmen, onlara cevap yazabilmen, formları doldurabilmen vesaire vesaire. Bunlar gereken. B2 ilk şart. B2'yi aldıktan sonra farklı yollara ayrılabilir süreç. İşte denklik vizesi olabilir, dil kursu vizesi olabilir, hospitasyon vizesi olabilir. Benim gittiğim yol hospitasyondu bu arada. Sanırım hospitasyon için dil sertifikasına da ihtiyacın yok ama inandırıcılık açısından vizeyi değerlendirenlere bir yeşil ışık yakıyor. Vizeyi aldıktan sonra da veya öncesinde evraklarını, hangi eyaletten başvuracaksan oradan evraklarını gönderiyorsun. Bu evraklar senin ikamet kaydın da olabilir. Bazı eyaletler o eyalette yaşamanın başvuru için yeterli bir koşul olacağını söylüyorlar. O evraklar için de ikametgah var mesela. Bazı eyaletler oraya iş başvurusu, orada aktif olarak iş arayışında olduğunu göstermeni istiyor. İşte bir iş görüşmesine davet mektubu olur. Bunları ekliyorsun. Veya direkt bir iş sözleşmesi aldıysan bunu ekliyorsun. Yani inandırıcılığını gösteren bir evrak. Sonrasında da işte fakülteden alacağın transkript, diploma, bu evraklar çevirisi. Bu çeviriler, Türkiye'den çevrilen evraklar buradaki kurumlarda kabul edilmiyor. Bu soru muhtemelen bana her hafta birilerinden geliyor, işte şöyle yaptım, evraklarım geri döndü. Halbuki Türkiye'deki konsolosluğun sitesindeki çevirmenlerden biri çevirmişti diyor. Maalesef Almanya'daki kurumlar bunları kabul etmiyorlar. Ne yapmaları gerekiyor? Bu evrakların Almanya'da lisanslı bir çevirmen tarafından çevrilmesi gerek. Yani ben de Türkiye'den evraklarımı Almanya'ya göndermiştim çevirsin diye çevirmen. Bu şekilde ilerletmiştim süreci. Çünkü Türkiye'de yapılan çeviriler maalesef, ne sebepten bilmiyorum, belki yaşanan bir şeyler vardır ama kabul edilmiyor. O yüzden boşu boşuna Türkiye'deki çevirilere, Almanya'daki diploma denkliği için konuşuyorum, vize ayrı. Diploma denkliği için çevirilere Türkiye'de para vermeyin. Bu süreç ne kadar sürüyor peki? Abi çok bireysel ya. En nefret ettiğim şey oydu benim. İnanılmaz bireysel. Ya benim sürecim sıfırdan diyeyim. İşte vizeyi aldım. Ne zamandı? 2021'in Nisan'ında ben buraya geldim. Başladıktan sonra Almanya'da girdiğimden sonra benim 15-16 ay sürdü diploma denkliğimin tamamen çıkması. Öncesinde evraklarını gönderiyorsun. Sana bir tıbbi Almanca sınavı için bir randevu veriyor eyalet. Sonrasında bu sınavı geçtikten sonra sana bir geçici çalışma izni veriyor. 2 yıl. Bireysel durumlarda 3 yıla uzadığını gördüm. 4 yıl görmedim. 2 yıllık bir geçici çalışma izni veriyor. Ve bu aldığın geçici çalışma izni senin Almanya'da denkliği olan, aprobasyon dedikleri şey, denkliği olan bir doktorun yanında onun gözetimi altında çalışma hakkı veriyor. Ancak bu gözetim altında çalışma benim durumumda ve birçok durumda senin özlük haklarından, işte maaşından, şundan bundan kesinlikle değişmiyor. Oradaki çalışan tam denkliği olan doktor ne maaş alıyorsa sen aynısını alıyorsun. Sadece birinin gözetimi altında çalışma
koşulu var. Bu sebeple işte tek nöbet falan gece çoğunlukla tutturmuyorlar. Yani aslında o denkliği beklerken Para kazanıyorsun para zaten. kazanıyorsun ya da çalışmaya Kesinlikle. başlamış oluyorsun. Yani buranın en büyük avantajı bence o. Geçici çalışma izniyle senin normal maaşınla, normal pozisyonunda çalışmaya başlayabilmen. Bu eyaletle alakalı bir şey mi yoksa genel Almanya'nın bütün genelinde var mı? Şöyle, yanlış bilmiyorsam işte Baden-Württemberg'de birkaç klinikte işte senin denkliğin olana kadar az maaş veririz diyen yerler çok o bölgede yoğunmuş. Ama benim olduğum yerde de, çevredeki yerlerde de neyse toplu sözleşme. Brandenburg eyaleti Aynen, bu arkadaşlar bu Brandenburg'da. arada. Berlin'in dışındaki eyaletten bahsediyoruz şu Aynen. anda. Berlin'in böyle 50-60 kilometre çevresinde benim çalıştığım koşullarda öyleydi en azından. Ve o esnada da sen tam denkliğin için çalışıyorsun. Yani tam denkliğin de iki yolu var. Bir, bilirkişi yoluyla aldığın denklik. İşte bütün müfredatını, okuldaki gördüğün dersleri, ders içeriklerini, katıldığın kongreler, uzmanlıksa uzmanlık belgelerin şunu bunu her şeyini gönderiyorsun. Almanya'da bir çevirmenin onayladığı şekilde Almanca çevirisini veya eyaletten eyalete bazı evraklar İngilizce'de kabul ediliyor. Bunu gönderiyorsun. Bilirkişi sana belli bir sürenin sonunda diyor ki işte senin gördüğün eğitim ile benim Almanya'daki eğitimim aynı. Veya diyor ki işte şunlar eksik ama sen şu kadar sene zaten bir fiil doktorluk yapmışsın ve bunu sen günlük hayatında öğrendiklerinde kapatmışsındır deyip bireysel de kararlar veriyorlar. O yüzden maalesef süreç inanılmaz bireysel. Hani benim kendi üniversitemde aynı dönem mezun, aynı karı koca diyeyim, soyadları da aynı. Bu insanlar aynı eyalette, aynı hastanede iş buldular. Evrakları birebir aynı, staj grupları her şey birebir aynı. Evrakları gönderiyorlar. Birine bilirkişi olarak A atanıyor, diğerine B atanıyor. Ve iki bilirkişinin de bu kişilerin müfredatlarını kıyas ettikleri Alman üniversitelerinin müfredatları farklı olduğu için birine çat diye sınavsız denklik veriyor. Diğerine diyor böyle bir liste çıkarıyor. İşte senin şunların eksik. Bu durumda da seni sınava yönlendiriyor. Hani bu sınav kararı çıktığında senin iki seçeneğin var. Ya avukat yoluyla veya kendin itiraz edersin ya da sınava girersin. Sınavda sözel bir sınav bu arada. Hani Türkiye'deki gibi bir test mantığı yok. Bütün tıp müfredatının söz konusu olduğu diyeyim. Bir jürinin karşısında 3 kişilik yanlış hatırlamıyorsam bir jürinin karşısında profesörlerden oluşan bir jüri seni sınıyor. İşte bu sorular içerisinde temel tıp bilimleri de var, farmakoloji de var, anatomi de var, klinik bilimler de var. Yani orada ne gelirse şansına sözel bir sınav. Ve bu sınavın sonunda kaldı geçti sınavı bu arada. Şey değil, bir not almıyorsun zaten. Geçersen tam denklik. Kalırsan da bu sınavı toplam 3 defa alma hakkın var. Üçüncüde de kalırsan elveda. Yani üçüncü defa kalan birine de hiç rastlamadım ben bu arada. Yani Türkiye'den gelen hekimlerin zaten tıbbi bilgisi birçok yerdeki hekimden gördüğüm kadarıyla çok daha iyi. Klinik bilgileri de çok daha iyi. O yüzden ben bu sınavı 3. defada girdim, 3.'de de kaldım diyen kimseyi de görmedim. O yüzden gelmek isteyenler korkmasınlar. Sınav evet zor ama TUS'a kıyasla inanılmaz rahat bir sınav diyebilirim gördüğüm sorular karşısında. Hani TUS sorularıyla kıyaslıyorum. Tabii ki sınav zor ama en azından işte 10 milyonda bir görülen bir sendromun bilmem ne genetik materyal ayağını sormuyor. O yüzden gelmek isteyenler sınavı da göze alarak gelsinler ama korkmasınlar sınavdan da. Peki Almanya'daki çalışma hayatının ne gibi zorlukları var? Ve hani buraya o zorlukları da göz önünde bulunduğunuzda zaten o süreci, o zamana kadarki süreci anlattın. Gelecek insanlara tavsiyelerin ne olabilir? Şöyle zorlukları bence en büyük zorluğu benim açımdan bürokrasi kısmıydı. Ya inanılmaz bir bürokratik tarafı var. Dokümantasyon burada çok önemli. Yani biz Türkiye'de o kadar da dokümantasyonu burası kadar üzerine düşülmüyor. Ama burada her şeyi yazmak, her şeyi dokümante etmek zorundasın ve bunu tabii ki doğru ve temiz bir Almanca ile yapmam bekleniyor. En başta beni bu çok zorlamıştı. Şu an bir tık daha yapa alıştım diyeyim ama en zorlandığım kısmı buydu. İkincisi benim için ya insan ilişkileri çok zordu abi benim için ya. Geldim insanları doğru düzgün anlamıyorum. İşte kimisi kendi aksanıyla işte o yörenin ağzıyla diyeyim tabiri caizse konuşuyor. Ve sıfır ya bir şeyi anlamaya çalışıyorum anlamıyorum. Kafa sallıyorum gülüyorum. Herhalde
en çok güldüğüm dönemdi benim ilk 4-5 ay burada. Ve gerçekten yarısını anlamıyorsun söylediklerinin ama kağıt üzerinde B1 ve işte B2, C1 sertifikan var falan. Çok ilginç gelmişti ve çok zorlamıştı bu benim. En depresif anım da benim bu yüzden de. Anlamıyorum insanları ve bu iş nereye gidecek? Çünkü Türkiye'de çalışırken insan ilişkilerim kuvvetliydi benim. Hastalarımla da ilişkim kuvvetliydi. Bir şekilde onları anlayıp kendimi de anlatmaya çalışıyordum. Ama burada bu çok daha zor geldi bana. Bu benim için zorluydu. Kıyas yapmak gerekirse sayı açısından hasta yükü burada kıyas kabul etmeyecek kadar az. Ben işte acil serviste çalıştığımda 4 doktor 1000 hasta bakıyorduk günde. Abartısız hani 1010 sıra numaraları görmeye başlıyorduk günün sonunda. Yani bu da kişi başı 250 hasta yapar. Korkunç bir rakam. 24 saatlik nöbet içerisinde düşün. Yani saatte 10 hasta. Saatte 10 hasta 6 ve dakikada bir hasta. 6 dakikada bir hasta. Yemek yemeyeceksin, tuvalete gitmeyeceksin, dinlenmeyeceksin, bir mola vermeyeceksin ve yani düz matematikle bu çıkıyor. Korkunç bir şey. Ve sistem senin 250 hasta bakıp hata yapmamanı falan bekliyor. İşin doğası hata kaldırmıyor. O yüzden de herkes deli gibi tetkik istiyor. İşte başı ağrıyan herkesten tomografi isteniyor bazı yerlerde. Çünkü meslektaşım o riski alamıyor. Çünkü zamanı yok. Yani bir nörolojik muayene 3 dakikada bitmiyor. İşte bir genel muayene 4 dakikada bitmiyor. Anamnez, yani hastanın hikayesi 5 dakikada tamamen bitmiyor ki sıradaki hastayı alasın. Böyle olunca işte herkesten patır patır tomografiler, röntgenler, kan tahlilleri, her şeyin istendiği bir sistem. Yani sebebi de işte maalesef bu kaosun sorumluluğunun orada karar alıcı merci olan hekimlere kalması. Yani oradaki en ufak sorun neden sen bunu yapmadın, neden bunu atladın'a dönüyor. Bu riske ben de almazdım ya. Ben de almıyordum açıkçası. En ufak bir şüphen olduğunda zamanın da yok ve ileri tetkik istiyorsun. Bu bence Türkiye'deki sistemin buradan büyük farklarından birisi. Çünkü burada gerçekten benim zamanım var. Burada kaç hastaya bakıyorsunuz? Şöyle, ben günlük poliklinik yapmıyorum. Anestezi yoğun bakım doktoruyum ben. Poliklinikler bizde ameliyat öncesi polikliniklerimiz oluyor. İşte hastaları elektif cerrahilerden belli bir süre önce çağırıp işte muayeneleri, anamnezleri, gerekli tetkiklerini yapıp ameliyata uygunluklarını veya neleri değiştirebiliriz, neleri iyileştirebiliriz gibi bir poliklinik var benim branşımda. Türkiye'de çalışan arkadaşlarım bu polikliniği yaparken günde 60-70 hasta bakıyorlar. 8 saat içerisinde, yani yine saatte 10 hasta yaklaşık. 5 dakikaya bir, korkunç ya şu an düşündüm de tekrardan. Benim için bu en son çalıştığım hastanede yaptığımda günlük 12-17 arası falan bir hasta sayım vardı. Yani hasta başına da ortalama 20-25 dakika Rahat rahat ayırabiliyorsun. Tabii canım. Yani rahat rahat ayırabiliyorsun. Ya bir de karşına gelen adamın da ne kadar derdini anlatabileceğini de kestiremiyorsun. Herkesin karşısına 30-35 yaşında her şeyi bilip anlatabilen insanlar da oturmuyor. Senin karşına yeri geliyor bir çocuk oturuyor annesiyle babasıyla. Onun dilinden konuşup anlaman lazım. Veya işte 90-95 yaşındaki yaşlı bir insan oturuyor ve senin konuşmayı o şekilde yönlendirmen gerekiyor. Ya bu 4 dakikada 5 dakikada olacak bir şey değil. O yüzden Türkiye'de bunu yapan arkadaşlarıma saygım sonsuz. İnanılmaz zor bir şey başarıyorlar. Burada ben bu olayı anlattığımda işte ben şu kadar hasta bakıyordum. Yani sorulduğunda bana diyeyim. Alman iş arkadaşlarım tarafından. Mümkün değil, dalga mı geçiyorsun falan demişlerdi bana. Onlar için gerçekten korkunç bir rakam. Yani şu an kıyas ettiğimde, şu an düşündüğümde benim için daha da korkunç geliyor ama içindeyken nasıl baş ettim ben de hatırlamıyorum abi ya. 250-300 hasta günde yani gidiyor bir şekilde. Hepsini ama Allah ya o insanlar için de çok üzücü bir durum. Yani randevu bulamıyorsun veya işte acil servise geliyorsun. Doktorun 4 dakika vakti var. Sen dinlenmediğini hissediyorsun. Anlaşılmadığını hissediyorsun. Yeterince muayene edilmediğini hissediyorsun. Haklısın da. Ve bunun üçü de doğru bu arada. Çünkü yeterince zaman yok. Yeterince zaman yok. Yeterince zaman yok. Böyle olunca bu insan gelecek hafta başka bir doktora gidiyor. Çünkü buradan memnun değildi. Ama bu doktorun da durumu aynı. O da o gün 70 hasta randevu almış orada da. O da aynı şeyi yaşıyor. Bu yüzden insanlar anlaşılmadığını düşündükçe maalesef agresifleşiyor. Ve işte bir kısır döngüye doğru gidiyor iş. Çok korkunç bir şey. Dün okudum daha. Geçen sene Türkiye'de dahiliye polikliniğinden sadece 23 milyon randevu alınmış.
dahiliyecilerin baktığı hasta sayısı 23 milyon randevulu. Yani bunun için aradan gelen, belki acilden danışılan şu bu yok. İnanılmaz bir rakam. Toplam poliklinik randevu sayısı 100 milyonları aşmış durumda. Ya bu kadar insanın bu kadar sık hasta olması ne kadar mümkün bilmiyorum. Burada bir sorun var. İnsanlar zaman ayrılmadığını düşündüğü için Belki birkaç kere gelip birkaç defa emin olmaya geliyorlar. çalışıyorlar. Tabii canım. Aynen. Tabii. Yani en büyük fark buydu benim için. Zaman ve saygı. Yani ben burada doktor olduğumu hissettim. Yani yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de de hissediyordum ama burada işin daha böyle bir saygı boyutunu daha çok gördüm poliklinikte. Hani karşında insanların saygılı davrandığı, daha sevgiyle yaklaştığı, daha kapıda bekleyenin de anlayışla beklediği. Ya benim şu ana kadar kapımı tıklatıp biz ne zaman içeri gireceğiz diyen hiç kimse olmadı 3 yıl içerisinde. Yani sıran ne zaman gelirse o zaman gireceksini herkes biliyor. Benim olduğum yerde en azından. Çok teşekkür ederiz Oğuzhan. Geldiğin Ben için teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Ben Ayağına teşekkür sağlık. ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ya sorusu olan olursa bu arada işte yorumlara da bakacağım vakit oldukça. Instagram'ı falan da ekleyebilirsiniz. Oradan da mesaj atabilirler Aynen. sorularını. Aynen. Sorularınız olursa da Meslektaşlarımın sorularını elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Turuncu Koltuk serimizde görüşmek üzere. Evet, bu büyük ışığın altına kim oturacak çok merak ediyorum. Bir sonraki çekimlere beni de çağırır mısınız? Bir sonraki ben sadece arkada senin gibi izlemek istiyorum. Görmüyorlar mı? Görmüyorlar tabii ki de. Kocaman bir Aynadan ışık var gözüküyor burada. ya. Aynadan görünüyor mu? Evet, gözüküyor. Abi çok iyi. Benim için günün highlight'ı bu ışık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.